Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kütahya yöresine ait hem sağlıklı hem lezzetli sıkıcık çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ince köftelik bulguru alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz tarhana ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerini kapatalım. Bu şekilde 15-20 dakika kadar bekletelim. Ve 15-20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi bulgurlar şişti. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir kabın içerisine bir miktar su alalım. Elimizi ara ara suya batırarak köftemizi iyice yoğuralım. Videoda gördüğünüz gibi çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğurmamız gerekli. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldiğinde tamamdır. Düz bir tabağın içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar un serpiştirelim ve yine elimizi ara ara suya batırarak yaklaşık misket büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve un serpmiş olduğumuz tabağın üzerine atalım köfteleri. Tüm köftelerin şeklini verdikten sonra hafifçe tabağı sallayarak una bulanmalarını sağlayalım. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 1 adet kuru soğanı incecik olacak şekilde doğrayarak ekleyelim ve birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana dek birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı kadar pul biber ekledim. Ama bu aşamayı kameranın çektiğini zannettim ama maalesef kamera kapalıymış. Baharatları birkaç saniye kadar yakmadan karıştıralım ve hemen ardından üzerine 1,5 litre kadar su ekleyelim. Daha sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakalım. Gördüğünüz gibi çorbamızın suyu fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra üzerine önceden hazırladığımız köfteleri atalım. Köfteleri ezmeden hafifçe karıştıralım. Tekrardan kaynama noktasına geldi gördüğünüz gibi. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve çorbamız yaklaşık 20 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Çorbayı ocaktan alalım. Kapağını tekrar kapatarak yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Çorbamız biraz dinlendiğinde kıvamı çok daha güzel olacak. Çorbayı servis tabağına alalım ve üzerine biraz sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Kayseri'de bu çorba bu şekilde servis edilirmiş. Sizler dilerseniz sarımsaklı yoğurt kullanmayabilirsiniz ama bence çok yakıştı. Eritilmiş tereyağın üzerine biraz pul biber ekleyelim ve çorbamızın üzerine 1-2 tatlı kaşığı kadar gezdirip sıcak sıcak servis edelim. Çok lezzetli olan bu çorbayı sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.